Adım Tufan Demirer, yardımcı doçent doktorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Kendi üniversitemde de yöneylem araştırması 1 ve 2 derslerini vermekteyim. Bu dersler bizde de zorunlu 2 ders. Bunun dışında matematik programlama, envanter modelleri, envanter kontrol ve planlaması derslerini de gene yüksek lisansla yürütmekteyim. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi yöneylem araştırması endüstri mühendisliğinin en temel derslerinden biri. Endüstri mühendisliğini oluşturan en temel konulardan biri de yöneylem araştırması. Şimdi bu dönem içeriğimizle ilgili biraz bilgi verirsek şu şekilde ifade edebiliriz içeriğimizi. Yöneylem araştırması hakkında genel bilgiler vereceğiz. Daha sonra doğrusal programlamaya giriş, model kurma ve grafik çözüm yöntemini açıklayacağız. Bu dönemki konularımızın büyük bir bölümü, aslında tamamı diyebiliriz, doğrusal programlama kapsamı içerisinde. Doğrusal programlamaya giriş yaptıktan sonra çeşitli örnek olayların doğrusal modellerinin kurulması ve çözümü üzerinde duracağız. Daha sonra duyarlılık analizi, hassasiyet analizi olarak da geçiyor bu konu bazı kaynaklarda. Daha sonraki konumuz doğrusal programlamada cebirsel çözüm yöntemine giriş. Daha sonra simplex çözüm yönteminin temelleri ve simplex algoritmasının hesaplama detaylarını sizlere açıklayacağız. İyi akşamlar arkadaşlar. Simplex algoritmasının bir örnek üzerinde açıklanması. Yine simplex algoritmasına devam edeceğiz. Suni başlangıç çözüm ve büyütme ceza yöntemi. Simplex yönteminde karşılaşılan özel durumlardan bahsedeceğiz. Doğrusal programlama modellerinin Excel Solver ile çözümünden. Daha sonra transport modeline giriş ve transport modelinin çözüm algoritması üzerinde. Transport probleminde başlangıç çözüm yöntemlerini size açıklayacağız. Transport modelinin optimal çözümünün elde edilmesi ve burada kullandığımız çarpanlar yöntemini açıklayacağız. Son olarak da bu dönem atama modeli ve atama modeli ile ilgili çeşitli örnek olaylar üzerinde duracağız. Ana hatlarıyla arkadaşlar içeriğimizi bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi yöneylem araştırması hakkında genel bilgiler verirsek ki bu hafta yöneylem araştırması hakkında genel bilgilerden bahsedeceğiz. Biraz dersimiz özel içerikli olacak. Dediğim gibi daha sonra matematiksel konularımız önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Şimdi incelediğimizde şunu görüyoruz arkadaşlar. Endüstri devriminden günümüze organizasyonlar ve kuruluşlarda önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. Çeşitli gelişmeler ve değişiklikler ile sağlanan yararların yanı sıra artan ihtisaslaşmalar işletmelerde bir takım yeni problemlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Önemli bir problem bir organizasyonun farklı bölümlerinin kendi amaçları ve değer sistemleri doğrultusunda nispeten bağımsız yapılar haline dönüşmeleri ve bu arada faaliyetlerinin ve amaçlarının sistemin bütünüyle nasıl uyuşacağının belirlenmesi. Bu karşımıza bir problem olarak çıkıyor. Yani sistemi oluşturan parçalar nispeten farklı bu bölümler bağımsız yapılar haline dönüştü ve her bir bağımsız yapının kendi faaliyetleri ve amaçlarının sistemin faaliyet ve amaçlarıyla ne şekilde örtüştürülebileceği veya bütünleştirilebileceği. Bu son derece önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor ki zaten doğrusal programlamanın da çözüm üretmeye çalıştığı bu genel problem yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka problem de organizasyondaki karmaşıklık ve ihtisaslaşma arttıkça mevcut kaynakların bir bütün olarak organizasyon için en etkin şekilde çeşitli faaliyetlere dağıtım güçlüğü. İşte bu tür problemler ve bunların
çözümleri için daha iyi bir yol bulma ihtiyacı yöneylem araştırmasının ortaya çıkmasını sağlamış oluyor. Demek ki yöneylem araştırması sonuçta ortaya çıkan problemler ve bu problemlere ne şekilde çözüm üretilmesi ortaya çıktığında veya buna yönelik bir yol bulma ihtiyacı doğduğunda karşımıza çıkmıştır. Bu açıdan baktığımızda yöneylem araştırması sonuçta karşılaştığımız bazı tür problemleri daha iyi bir yol ve çözüm, etkin çözüm, en iyi çözüm ki bunları birazdan açıklayacağız. Bunlar yöntemler bütünü olarak karşımıza çıkmış olacak ki kendi içerisinde birçok farklı yöntemi barındırmış oluyor yöneylem araştırması. Şimdi yöneylem araştırmasının doğuşunu incelersek, İkinci Dünya Savaşı'ndaki askeri problemlerin çözümü için kullanılması yöneylem araştırmasının ilk ortaya çıkışı olarak kabul edilmektedir. Genel literatürü incelediğimizde yöneylem araştırmasının başlangıcı veya ortaya çıkışını İkinci Dünya Savaşı sıralarına götürebiliyoruz. Tabi bunu daha eskilere de götürmek mümkün olduğu gibi literatürdeki temel kabul yöneylem araştırmasının İkinci Dünya Savaşı sırasındaki askeri problemlerin çözümünde kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıktığı şeklindedir. Şimdi bu savaşta arkadaşlar kıt kaynakların çeşitli askeri operasyonlara ve bunların çeşitli faaliyetlerine en etkin bir şekilde atanması oldukça acil ve önemli bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ve bu problemi ortadan kaldırmak ve çözmek amacıyla İngiliz ve Amerikalı askeri yöneticiler çok sayıda ve farklı disiplindeki bilim adamlarına bu konunun incelenmesi görevini veriyorlar. Bu incelemenin amacı askeri operasyonlarda stratejik ve taktik bir araştırmanın yapılmasıydı. Bu bilim adamlarından istenen şey aslında askeri operasyonlar üzerinde araştırma yapılmasıdır. Çeşitli mesleklerde çalışan bilim adamlarından oluşan bu ekiplerin çalışmaları İngiltere Hava Savaşı'nın, Pasifik'teki ada savaşlarının ve Kuzey Atlantik Savaşı'nın kazanılmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Demek ki temel olarak baktığımızda yöneylem araştırması bazı askeri problemlerin çözümü söz konusu olduğunda ilk olarak kullanılmış ve karşımıza çıkmıştır diyoruz. Temel kabul olarak. Ve sonuçta buradaki teknikler kullanıldığında da gerçekten bu savaşta oldukça önemli bazı başarılar elde edilmiştir. Ve biraz önce ifade ettiğimiz gibi gerek İngiltere'deki hava savaşlarının, gerek Pasifik'teki ada savaşlarının kazanılmasında gerçekten ortaya atılan teknikler son derece önemli bir rol oynamıştır. Tabi temel olarak baktığımızda savaşı göz önüne aldığımızda elimizdeki kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Yani siz elinizdeki kaynakları, diyelim elinizdeki radarı, ki bu sınırsız sayıda değil, elinizdeki ekipmanlar, kaynaklar oldukça sınırlı ve kıt. Dolayısıyla bir savaşı kazanabilmek için, bir bölgeyi savunabilmek için elinizdeki imkanlar mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde kullanılmalı. Yani elinizdeki imkanlardan siz son derece iyi bir şekilde kazanç veya başarı elde edilmeyi amaçladığınızda elinizdeki imkanları oldukça iyi bir şekilde kullanmak durumundasınız. İşte bu noktada da karşımıza yöneylem araştırması çıkmış oluyor ve sonuçta biz yöneylem araştırması kullanarak, daha doğrusu yöneylem araştırması kullanılarak gerçekten oldukça önemli başarılar elde ediliyor. Evet, aramızda yeni katılan arkadaşlarımıza da iyi akşamlar. Şimdi tabii yöneylem araştırması sadece savaşta kullanılmıyor arkadaşlar. Yöneylem araştırması çalışmalarının askeri alandaki başarısı endüstrinin de bundan yararlanmasını teşvik etmiştir. Savaştan sonra endüstrideki büyük gelişmelerin devam etmesi, organizasyonların daha büyümesine ve karmaşıklaşmasına neden olmuş ve
ihtisaslaşmayı tekrar ön plana çıkarmıştır. Savaş esnasında askeri yöneylem araştırması ekiplerinde yer almış olan sivil danışman, uzman ve bazı iş adamları endüstrideki problemlerin askeri problemlerden kısmen farklı ancak aynı yöntemler ile çözülebiliyor olduklarını görmüşlerdir. Tabii ki savaş sona erdikten sonra bu ekiplerde yer alan bilim adamları sivil yaşamda çalışmaya başlıyorlar. Ve gördükleri de şu aslında, sonuçta sivil yaşamdaki karşılaşılan problemlerin çözümünde İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirmiş oldukları ve askeri problemlerin çözümünde kullanmış oldukları yöntemleri kullanarak çözümler üretilebileceğini görmüş oluyorlar. Dolayısıyla sivil hayatta karşılaşılan problemler de sonuçta askeri problemlerin çözümünde kullanılan yöntemler ile çözülebilen problemler olarak ifade ediliyor. Ve sonuçta bu problemler geliştirilmiş olan bu yöntemler ki artık onlara yöneylem araştırması teknikleri diyebiliriz. Yöneylem araştırması teknikleriyle oldukça rahat ve etkin bir şekilde çözülebiliyorlar. Şimdi bunu bu şekilde ifade ettikten sonra arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Yöneylem araştırmasının gelişimini ele aldığımızda yöneylem araştırmasının hızlı bir şekilde gelişmesinde iki esas faktörün rol oynadığını biz görmekteyiz. Bu faktörleri şu şekilde ifade edebiliriz. Yöneylem araştırmasının mevcut yöntemlerinin geliştirilmesindeki büyük ilerlemeler, ikincisi de bilgisayarın keşfi ve geliştirilmesi. Şimdi yöneylem araştırmasının mevcut yöntemlerindeki gelişmeleri, ilerlemeleri gördüğümüzde, incelediğimizde arkadaşlar görüyoruz ki sonuçta özellikle 1950 ve 60'lara kadar diyebiliriz, hatta 60'lara kadar diyebiliriz. Yöneylem araştırmasında bazı temel konular başarılı bir şekilde geliştirilmiş durumdadır. Olaya devam ettiğimizde, olayı incelediğimizde tabii sonuçta evet yöntemler diyelim 60'lara kadar işte doğrusal programlama olsun, dinamik programlama olsun ki daha sonra bu yöntemleri göreceğiz. Yöntemler geliştirilmiş durumdadır. Fakat bunların geliştirilmesiyle birlikte bakın aynı zamanlar içerisinde bilgisayarın keşfi ve geliştirilmesi de yöneylem araştırmasının uygulama sahasını ve alanını genişletmiştir. Veya şöyle de söyleyebiliriz. Yöneylem araştırmasının yöneylem araştırması tekniklerini farklı birçok alanda rahatlıkla uygulanabilirliğini sağlamıştır. Daha sonra model kurmaya ve model yapılarını incelemeye başladığınızda göreceksiniz. Gerçek yaşamdaki problemler oldukça büyük ölçekli problemlerdir ve o problemlerin çözümünde biz bilgisayarı kesinlikle kullanmak durumundayız. Yani siz sonuçta 2000-3000 değişkenli bir problemi göz önüne aldığınızda 2000-3000 değişkenli doğruları göz önüne aldığınızda ve elinizde yüzlerce, işte binlerce eşitlik, bu tarz ifadeler olduğunu gördüğünüzde tabii ki bunları hiçbir şekilde elle çözemezsiniz son derece büyük ölçekli problemleri. Bunların çözümü için sonuçta biz bilgisayardan faydalanmak durumundayız. Yani şunu söylüyoruz kısaca, evet yöntem mevcuttur, vardır, geliştirilmiştir ama sonuçta sizin geliştirmiş olduğunuz yöntemi kullanabilirliğini sağlayabilecek teknolojik gelişmeler veya teknolojik imkanlara da sahip olduğunuzda ondan faydalanarak çok daha farklı yapıdaki ve büyük ölçekli problemleri de rahatlıkla çözüp elde etmiş olduğunuz sonuçları uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Yani elinizde yöntem var fakat bu yönteme cevap verebilecek veya bu yöntemi ile ilgili olarak teknolojik olarak bir imkanınız elinizde mevcut değilse tabii ki gene probleminize çözüm üretemezsiniz. Şimdi yöneylem araştırmasının arkadaşlar temel karakteristiklerine baktığımızda evet biraz önce bahsettik. İşte ne tarz sorumluluklardan ortaya çıkmıştır?
doğuşu ne zaman olmuştur? Şimdi yöneylem araştırmasının temel karakteristiklerini inceleyelim. Yöneylem araştırması organizasyonla ilgili sistemlerin operasyonlarını ilgilendiren kararların verilmesine bilimsel bir yaklaşım olarak ifade edilebilir. Daha sonra daha net ve güzel bir tanım yapacağız. Ancak bu tanım o kadar genel bir tanımdır ki başka birçok alanda da aynı anlamda uygulanabilir. Bu nedenle belki de yöneylem araştırmasının kendine özgü yapısını kavramanın en iyi yolu onun önemli karakteristiklerini incelemek olacaktır. Yöneylem araştırmasının önemli bazı karakteristiklerini ise arkadaşlar şu şekilde ifade edebiliyor. Yöneylem araştırması geniş bir uygulama alanına sahiptir diyoruz. 5 tane karakteristikten bahsedeceğiz. Birincisi yöneylem araştırması geniş bir uygulama alanına sahiptir. İkinci önemli temel karakteristiği yöneylem araştırması bilimsel bir yaklaşım ortaya koyar. Bir diğer karakteristik yöneylem araştırması geniş bir bakış açısına sahiptir. Bir diğer karakteristik yöneylem araştırması optimal çözüme odaklanmıştır. Ve diğeri yöneylem araştırması disiplinler arası bir çalışma ve ekip işidir. İşte arkadaşlar bu yöneylem araştırmasını karakteristik olarak ortaya koyan maddeler. Şimdi bunları kısaca açıklarsak. Tek tek bu maddelerimizi açıklayalım. Ne dedik ilk karakteristik olarak? Yöneylem araştırması geniş bir uygulama alanına sahiptir. Şimdi bunu incelediğimizde şunu görüyoruz. Yöneylem araştırması operasyonlardaki araştırmayı ilgilendirir. Bu sebepten yöneylem araştırması bir organizasyonun içindeki işlemlerin ve faaliyetlerin nasıl yapılacağını, nasıl koordine edileceğini ilgilendiren problemlere uygulanır. Burada organizasyonun içeriği esas itibariyle önemli değildir. Gerçekte yöneylem araştırması ticari faaliyetlerde, endüstride, askeri ve sivil devlet işlerinde, belediye hizmetlerinde, hastanelerde ve benzeri yerlerde uygulanmaktadır ve uygulama sahaları oldukça geniştir diyor. Sonuçta bakın temel yapı itibariyle baktığımızda yöneylem araştırması bir organizasyonun içindeki işlemlerin ve faaliyetlerin nasıl yapılacağı, nasıl koordine edileceğini ilgilendiren problemlere uygulanır. Dolayısıyla organizasyonun biz genel yapısı veya çatısı veya içeriğini direkt olarak ortaya koymuyoruz ve onu genel organizasyon olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda biz yöneylem araştırmasını farklı tipteki organizasyonlara rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Yani işletmeyi bir organizasyon yapısı olarak ele alabilirsiniz. Bir hastane de bir organizasyon yapısıdır. Sonuçta bir üniversite de bir organizasyon yapısı olarak ele alabilirsiniz. Dolayısıyla bir işletme olsun, bir fabrika olsun veya bir hastane olsun, burada ortaya çıkan veya burada var olan işlemlerin ve faaliyetlerin nasıl yapılacağı ve koordine edileceğine yönelik problemler ortaya çıktığında işte biz yöneylem araştırmasında geliştirilmiş olan teknikleri rahatlıkla organizasyonun yapısından veya ne olduğundan bakmadan onu direkt olarak sadece bu organizasyonlara uygulanabilir, diğerlerine uygulanamaz şeklinde bir tanımlama ortaya koymadan rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Bu da onun tabii ki uygulama sahasını oldukça genişletebiliyor. Bu açıdan baktığımızda sonuçta endüstride bunu uygulayabiliyorsunuz. Ticari faaliyetlerde uygulayabiliyorsunuz. Zaten çıkış noktası askeri problemlerdir. Askeri problemlerde uygulayabiliyoruz. Sivil devlet işlerinde, hastanelerde ve farklı birçok organizasyonda tabi amacı kar olmayan organizasyonlarda da sonuçta biz gene yöneylem araştırmasından faydalanabiliyoruz. Bu da yöneylem araştırmasının uygulama sahasının tabii ki oldukça geniş olmasını ortaya koymuş oluyor. Bir diğer karakteristiğimizi inceleyip açıklarsak arkadaşlar, yöneylem araştırması bilimsel bir yaklaşım ortaya koyar demiştik. Bunu incelediğimizde şunu görüyoruz. Yöneylem araştırmasının bir probleme yaklaşımı bilimsel metot yaklaşımının benzeridir. Bu yaklaşımdaki proses özellikle problemin dikkatle izlenmesi, formüle edilmesi
ve daha sonra gerçek problemin esasını özetlemeyi amaçlayan bilimsel bir modelin matematiksel olarak kurulmasıyla başlıyor. Daha sonra bu modelin kuruluşunun önemli özelliklerinin problemi yeterli ve kesin olarak temsil etmekte olduğu ve bu modelden elde edilecek çözümlerin ve sonuçların gerçek problem içinde geçerli oldukları varsayımı kabul edilecektir. Bu hipotez, ortaya koymuş olduğumuz bu hipotez sonradan yapılacak uygun bir deney ile değiştirilip doğrulanması gerekecek. Bu açıdan baktığımızda bizim ortaya koymuş olduğumuz yöntem bilimsel bir yaklaşımdır. Sonuçta biz bilimsel bir yaklaşımı izlediğimiz, tabii bir yaklaşımı bilimsel yapan sonuçta izlediğimiz metodolojidir. Sonuçta yönelim araştırması da bilimsel bir metodoloji izliyor problemin çözümünde. Dolayısıyla da biz buradan elde edilen veya yapılan yaklaşımı da bilimsel bir yaklaşım olarak ifade ediyoruz. Bir diğer karakteristiğimiz arkadaşlar, yönelim araştırması geniş bir bakış açısına sahiptir diyor. Yönelim araştırması bir organizasyonel görüş noktasını benimser. Bu sebepten organizasyonun kısımları arasındaki çıkar çatışmalarını bir bütün olarak organizasyon için en iyi bir şekilde çözmeye çalışır. Bu husus her tür problemin veya her problemin etüdünün organizasyonun tüm yönlerini açık, seçik bir şekilde dikkat sarf etmesi gerektiğini ima etmez. Aksine ulaşılması çalışılan amaçların tüm organizasyonunkiyle uyumlu olmasını gerektirir. Demek ki baktığımızda bizim temel olarak ortaya koymaya çalıştığımız şey amaçların tüm organizasyonunkiyle uyumlu olması gerektiği. Tabii ki bu açıdan problemi ele aldığınızda siz bir organizasyonel görüş noktası benimsemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla problemin bütününe bakıp problemin bütünü için en iyi olan çözümü bulmaya çalışıyorsunuz. Bu açıdan da diyebiliyoruz ki biz yönelim araştırması geniş bir bakış açısına sahip. Bir diğer varsayımız arkadaşlar, yönelim araştırması optimal çözüme odaklanmıştır. Bu optimal kelimesini sık sık kullanacağız. Tabii ki bunu daha sonra açıklayacağız da zaten. Şimdi yönelim araştırması inceleme altındaki problemi en iyi, yani optimal çözümü bulmaya uğraşır. Sadece mevcut durumu geliştirme ile yetinme yerine en iyi hareket tarzını veya en iyi kararı belirlemek bir amaçtır yönelim araştırması. Genel olarak baktığımızda bizim amacımız arkadaşlar problem için optimal, yani en iyi olan çözümü bulmak. Bu açıdan da yönelim araştırmasında kullandığımız teknikleri bazılarını biz direkt optimizasyon teknikleri olarak ifade edeceğiz. Tabii optimal çözümle veya optimal sonuç, optimal çözüm ile kastettiğimiz şey sonuçta eğer benim amacım kârsa ben kârımı en iyilemeye, yani en yüksek değere çıkarmaya çalışırım. Benim amacım veya amacımı maliyet olarak ele aldımsa maliyetimi de en düşük değere indirmeye çalışırım. İşte bu her iki noktada optimal çözüm. Yani amacın maliyet olduğu bir problemde maliyetimizin en düşük değer olduğu noktadaki çözüm bizim optimal çözümümüzdür. Amacımızın kar olduğu bir bakış açısında en yüksek değerli çözüm bizim için optimal çözüm. Yani bu açıdan baktığımızda biz optimali en iyi anlamında kullanıyoruz. Tabii ki problemin şartları altındaki en iyi çözüme ulaşmaya çalışacağız. Yani sonuçta bizim çözümümüzü sınırlandıran bazı kısıtlarımız olacak. Öyle değil mi? Yani nedir dersek bunlar, bakın gerçek yaşamdan onu şu şekilde düşünebiliriz. Örneğin bir işletmenin kapasitesi onun için bir kısıttır. Zaman bir kısıttır. Elinizdeki ham madde miktarı bir kısıttır. Elinizdeki iş gücü miktarı bir kısıttır. Sonuçta sizin elinizde 10 kişi varsa sonuçta siz o işi elinizdeki 10 kişiyle gerçekleştirmek durumundasınız. Tabii ki
Bunları da probleme yansıtmaya çalıştığımızda bunlar problemimizin sınırlarını oluşturacaklar. Dolayısıyla biz o sınırlar altında mevcut tüm çözümler içerisinden en iyi olan çözüme ulaşmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bizim bir diğer karakteristiğimiz, yöneylem araştırmasının bir diğer karakteristiği, yöneylem araştırması disiplinler arası çalışma ve ekip işidir diyor. Şimdi bakımını şu şekilde açıklıyoruz. Bir yöneylem araştırması çalışmasının veya tipik olarak ele alınan problemlerin pek çoğunun bütün yönlerinde tek bir kimsenin uzman olması beklenemez diyor. Bu iş çeşitli tecrübe ve kabiliyetlere sahip kimselerden oluşan bir grubun veya bir ekibin işidir diyor. Böyle bir yöneylem araştırması ekibi tipik olarak matematik, istatistik, olasılık teorisi, ekonomi, işletme yönetimi, bilgisayar bilimleri, mühendislik, davranış bilimleri gibi farklı disiplinlerden ve yöneylem araştırmasının özel yöntemlerinde ileri seviyede eğitilmiş ve tecrübe sahibi olmuş kimseleri gerektirir. Bu ekip organizasyon içindeki problemlerin pek çok detaylarını çok iyi ve dikkatle izlemek ve yöneylem araştırması ekibinin bütün farklı aşamalarını yapmak için gerekli tecrübeye ve değişik yeteneklere sahip olmalıdır. Şimdi arkadaşlar disiplinler arası çalışma aynı zamanda farklı bakış açılarının da bir noktada toplanmasını da sağlamış olur. Sonuçta herkes tabii ki aldığı disiplinle birlikte o disipline yönelik bir de bakış açısına sahip olur. Sonuçta farklı disiplinlerden bir ekip oluşturulduğunda farklı bakış açıları bir problemin çözümünde kullanılmış olur. Birlikte kullanılmış olur. Dolayısıyla sonuçta herhangi bir şekilde bir makine mühendisinin veya bir endüstri mühendisinin veya bir kimya mühendisinin göremediği bir yaklaşımı veya düşünemediği bir yaklaşımı farklı disiplinde, ekonomide, işte davranış bilimlerindeki bir diğer uzman görebilir. Veya davranış bilimlerinde, ekonomide ki uzmanın, o konuda uzman olan bir kişinin göremediğini de herhangi bir mühendislik disiplinindeki bir uzman görebilir. Dolayısıyla gerçek yaşamdaki problemlerin çözümünde biz bir yöneylem araştırması ekibi oluşturmak durumundayız. Ve sonuçta bu ekip içerisinde de tabii ki yöneylem araştırmasıyla ilgili bir uzman, diyelim ki bir endüstri mühendisi veya iki endüstri mühendisi bulunacağı gibi sonuçta probleme yönelik sahalarda veya farklı sahalarda da biz bilim adamlarının veya uzmanların o ekipte bulunmasını istiyoruz. Tabii ki her şeyin bir kişi tarafından bilinmesini hiçbir zaman bekleyemeyiz. Sonuçta diyelim ki sizler endüstri mühendisi olacaksınız. Yöneylem araştırması ile ilgili birçok konuyu göreceksiniz. Ama tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Siz evet yöneylem araştırması farklı birçok alana rahatlıkla uygulanabilir diyoruz. Fakat uygulanmak için o yöntemleri biz farklı sahalara da uygulayabilmek için o sahalardaki bazı bilgilere ihtiyaç duymaktayız. Örneğin siz bunu bir kimya prosesini uygulamaya kalktığınızda sonuçta ekipte bir kimya uzmanı veya kimya mühendisi yer alırsa tabii ki sizin açınızdan baktığınızda o probleme çok daha hızlı bir şekilde ve doğru çözüm üreteceksiniz. Yoksa sizin tekrardan tek başınıza gidip o prosesle ilgili sonuçta kendi disiplininizde yer almayan birçok bilgiyi öğrenmek durumunuz ortaya çıkar ki her problemi bu şekilde yaklaşarak çözmeye kalktığımızda çok fazla ve gereksiz zaman kaybetmiş olur. Şimdi arkadaşlar yöneylem araştırmasının disiplinler arası çalışma ve ekip işi olduğunu bakın literatürden şu şekilde bir örnekle de ifade edebiliriz. Asansör problemi olarak ifade edebileceğimiz bir vaka. Şu şekilde açıklayalım hızlıca. İşte Amerika'da gökdelenler yapılmaya başlandıktan sonra ki bu gökdelenlerin iş merkezleri olarak kullanıldığında düşündüğümüzde işte bu şekilde bir büyük çok katlı bir iş merkezinin yönetimi belirli bir süre sonra buraya giden burada çalışan insanlardan şikayetler almaya başlıyor.
şikayetlerin de temelini asansör oluşturuyor. Sonuçta bu iş merkezine, bu çok katlı iş merkezine gelen, işleri için gelen kişiler veya işte kendi ofislerine gitmek için gelen insanların asansörün önünde istedikleri ofise çıkabilmek için çok beklediklerini veya asansöre bindiklerinde gene ofislerine çıkabilmek için asansörde oldukça zaman kaybettiklerine yönelik çeşitli şikayetler gelmeye başlıyor. Ve bu şikayetlerin de sayısı gitgide artıyor. Yönetim de bunu çözmek istiyor. Ve bir yöneylem araştırması ekibi oluşturuyor. Problemin çözümü için. Problem çeşitli boyutlarıyla ele alınıyor. Sonuçta bu ekip içerisinde tabii ki sosyolog var, yöneylem araştırması uzmanı var, işte endüstri mühendisleri, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri gibi farklı disiplinlerden kişiler yer alıyor. Ve bir danışmanlık ekibi de bu problemi çözmeye çalışıyor. Sonuçta tabii ki problem farklı boyutlarıyla ele alındığında deniyor ki sonuçta biz bu binaya öncelikle en hızlı bir şekilde uygulayabileceğimiz işte asansörü daha hızlı çalıştırabilir miyiz? Asansörü daha hızlı çalıştırırsak tabii ki belirli bir süre içerisinde daha çok kişinin istediği kata çıkması sağlanacak. Ama tabii ki incelendiğinde olay sonuçta bu, yani asansörün daha hızlı bir şekilde çalıştırılması durumu temel olarak belirli standartlar dahilinde asansörün çalışma hızı söz konusu olduğunda bunun mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. Yani sonuçta asansörü her tipte insan kullanmak durumunda. Dolayısıyla asansörün olabildiğinden mevcut standartlardan hızlı çalıştırılması insanlarda bazı bir takım sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olacağından ve asansörü biraz önce belirttiğimiz gibi herkesin kullanması düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığı ortaya çıkıyor. O zaman size şunu söylemeniz gerekir. Yani bu asansöre binecek kişiler şu sağlık standartlarına sahip olmalı. Bunun dışındakiler kullanamaz. Tabi bu durum uygun olarak kabul edilmiyor. Bununla birlikte binaya yeni bir asansör daha veya birden fazla asansör daha inşa edebilir miyiz diye düşünülüyor. Temel olarak bakıldığında bunun da çok fazla mümkün bir çözüm olmadığı ortaya çıkıyor. Zaten bina yapılırken mevcut sayıdaki asansöre göre planlanmış ve yapılmış durumda. Binaya yeni asansör yapmak demek binanın şu anki yapısıyla ilgili bazı değişikliklerin de yapılmasını ortaya koymuş oluyor ki bu inşaat açısından ve binanın statü açısından uygun görünmüyor. Bununla birlikte aynı zamanda tabii ki bazı hatların da sonuçta bu asansörle ilgili alana gitmesinden dolayı tabii ki bazı ofislerin küçülmesi veya bazı ofislerin ortadan kalkması gibi bir durum ortaya çıkıyor ki bu da tabii ki kabul edilebilir bir çözüm olarak ortaya atılamıyor veya bu da kabul görmüyor bu tarz bir öneri ve çözümde. Bu esnada sosyolog olan bir bilim adamı bu ekipte yer alan ve sosyolog olan bir uzman asansörün içine ve asansörün işte dışında kapılarının yanlarına ayna konulmasını öneriyor. Sonuçta onun da iddia ettiği çözüm yöntemi sonuçta insanlar asansörü beklerken ayna karşısında işte kıyafetlerini düzeltecekler, saçlarını düzeltecekler ve zamanın nasıl geçtiğini farkına varmayacaklar. Aynı şey asansör içinde geçer. Sonuçta incelendiğinde hani objektif ve subjektif zaman kavramından yola çıkarak bu kişi bu çözüm önerisini ortaya atıyor. Bu çözüm önerisi ekip tarafından kabul görüyor ve bu çözümü uygulamaya koyuyorlar. Uygulamaya konulduğu zaman yani asansörlerin kapılarının yan taraflarına hani beklerken insanların asansörün önünde beklerken kullanmaları amacıyla ve içine ayna konulduğu zaman hakikaten belirli bir süre sonra şikayetlerin ortadan kalktığı gözüküyor. Yani sonuçta bakın kuyrukta bekleme süresi yani asansörün önünde bekleme süresi değiştirilmiş durumda değil. Ortalama aynı. Asansörü kullanmak için geçen süre ve asansörün içinde geçen ortalama süre servis süresinde de bir değişiklik yapılmış durumda değil. Yani bekleme süresi değişmedi. Servis süresi de değişmedi. Ama şikayet ortadan kalkmış oldu. Yani problem aslında çözüldü.
Ama bu çözümü ortaya atan kişi bir sosyolog. Sonuçta sosyoloğun ortaya attığı bu öneriyi, probleme çözüm olan bu görüşü biz bir inşaat mühendisinin, makine mühendisinin veya diyelim bir endüstri mühendisinin veya bir yöneylem araştırması uzmanının ortaya atmasını beklemeyebiliriz. Niye? Çünkü onun aldığı disiplin olaya farklı bir şekilde onun bakmasını sağlamış oluyor. İşte arkadaşlar, farklı disiplinler bir arada olursa sonuçta bir probleme farklı açılardan bakılır ve sonuçta farklı bir noktadan gidilerek de o problem çözülebilir. Tabii ki biz temel olarak bir yöneylem araştırması problemi çözmek istediğimizde gerçek yaşamda mutlaka bunu bir ekiple yapmak durumundayız. Şimdi bunu bu şekilde karakteristikleri arkadaşlar bu şekilde ifade ettikten sonra bu da bizim son karakteristiğimizdi. Yöneylem araştırmasını bakın şu şekilde tanımlayabiliyoruz. Şimdi yöneylem araştırması gerçek hayattan kaynaklanan deterministik ve probabilistik sistemlerin modellenmesi ve bunlarla ilgili olarak optimal kararların verilmesiyle ilgilenir diyoruz. Devlet teşkilatı birimlerinde, ticarette, endüstride, ekonomide, tabi ve sosyal bilimlerde yapılan bu uygulamalar büyük ölçüde kıt kaynakların faaliyetlere dağıtılması gereksinimiyle karakterize edilirler diyor. Yöneylem araştırması yaklaşımından sağlanan katkılar esas itibariyle aşağıda belirtilen özelliklerden kaynaklanır diyor. Bakın ilk olarak şunu söylüyoruz. Gerçek yaşam durumunun matematiksel bir model ile ifade edilmesi ve karar vericinin amaçlarına uygun bir çözümün bulunabilmesi için önemli elemanların özetlenmesi. Bakın bir diğeri, bu şekildeki çözümlerin yapısını araştırma ve bunların elde edilmesi için sistematik prosedürlerin geliştirilmesi ve son özellik olarak da arkadaşlar eğer gerekliyse matematiksel teori dahil arzu edilirliği sistem ölçüsünü veren bir çözümün geliştirilmesi. Yöneylem araştırmasının tanımına devam ettiğimizde bakın daha belirgin ve ifade açısından baktığımızda daha net bir şekilde konuyu her yönüyle ortaya koyan bir tanım. İngiliz Yöneylem Araştırması Derneği'nin tanımı, bakın o da şu şekilde yöneylem araştırmasını tanımlamıştır. Yöneylem araştırması insan, makina, para ve malzemeden oluşan endüstri, ticari, resmi ve askeri sistemlerin yönetiminde karşılaşılan problemlere modern bilimin uygulanmasıdır diyor. Bakın tekrarlarsak yöneylem araştırması insan, makine, para ve malzemeden oluşan endüstri, ticari, resmi ve askeri sistemlerin yönetiminde karşılaşılan problemlere modern bilimin uygulanmasıdır. Bu tanım size bir şey hatırlatıyor mu arkadaşlar? Bakın bu tanıma baktığımızda, yöneylem araştırmasının tanımına baktığımızda hangi tanımla benzeşiyor dersem ne diyebilirsiniz? Evet, doğru Mustafa. Endüstri mühendisliğinin tanımına gerçekten çok benziyor. Arkadaşımız haklı. Endüstri mühendisliğine giriş dersinde bu tanımı mutlaka görmüşsünüzdür. Endüstri mühendisliğine giriş dersinde de endüstri mühendisliği insan, makine ve malzemeden oluşan sistemlerin planlanması, kurulması. Tabi bu sistemlerin dediğimizde endüstri, ticari, resmi ve askeri sistemlerin kurulması, planlanması ve yönetiminde karşılaşılan problemlere çözüm arayan bir mühendislik olarak ifade ediliyor. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar yöneylem araştırmasının tanımıyla endüstri mühendisliğinin tanımı aslında belli noktalarda iç içe geçmiş durumda. Gerçekten tanım birbirine son derece benzer. Bu açıdan da şunu söyleyebiliriz. Yöneylem araştırması ile endüstri mühendisliği birbirine iç içe geçmiş iki konudur aslında. Birbirini tamamlayan, birbiriyle tamamen ilişkili ve birbirinden koparılamayacak iki konu. Devam edelim tanımımıza. Bakın belirgin yaklaşımı, yöneylem araştırmasının belirgin yaklaşımı, sistemin şans ve risk ölçüsünü de kapsayan alternatif karar
strateji ve kontrollerin sonuçlarını tahmin ve karşılaştırmaya yarayan bilimsel bir model geliştirmek. Bakın arkadaşlar, tekniğin temel yaklaşımında, belirgin yaklaşımında da şunu görüyoruz. Biz bilimsel bir model geliştirmek durumundayız. Yani siz bir probleme çözüm üretmek istiyorsanız kesinlikle öncelikle o problemi model olarak ifade etmek zorundasınız. Evet Rukiye, doğru. Yöneylem araştırması bir ekip işi. Çok doğru. Demek ki bakın, problemi çözmeden önce ne yapacaksınız? Kesinlikle o problemi çözümünden önce o problemi ifade eden, o vakayı ifade eden matematiksel bir model tanımlayacaksınız. Model kuracaksınız. Ve bu model nasıl olmalı? Bakın burada açıklanıyor model. Sistemin şans ve risk ölçüsünü içermeli. Alternatif karar, strateji ve kontrollerin sonuçlarını tahmin ve karşılaştırmaya yarayan bir model olur. Yani demek ki problemi çözmeden önce biz o problemi ifade eden matematiksel bir model geliştireceğiz. Şimdi tekniğin amacına, yani daha doğrusu yöneylem araştırmasının amacına baktığımız zaman, yöneylem araştırmasının amacı yönetimin politika ve faaliyetlerinin belirlenmesine yardımcı olmaktır diyor. Yani bakın, İngiliz Yöneylem Araştırması Derneği net bir şekilde yöneylem araştırmasının ne olduğunu ortaya koyuyor, belirgin yaklaşımını ortaya koyuyor ve amacını ifade ediyor. Bu açıdan da bakın, bu tanım son derece net bir şekilde aslında yöneylem araştırmasını açıklayan ve ortaya koyan bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bizim buradan beklediğimiz ve amacımız da yönetimin politika ve faaliyetlerini belirlemeye çalışmak. Yani örneğin şirket bir ürün karışımına karar vermek istiyor. 2 tip, 3 tip, 10 tip ürünü var. Her bir üründen kaç adet üretmesi gerektiğini tanımlamaya çalışıyor. Tabii bunu tanımlarken de sistemin bütününe bakıyor. Yani her bir üründen kaçar adet ürettiğini, ama neye göre? Diyelim ki bir amaç ortaya koyuyor. Bu amacı da ne olabilir? Kârı maksimize edecek şekilde. Yani kârını en üst noktaya çıkaracak şekilde ben A tipi modelden kaç adet, B tipi modelden kaç adet, C tipi modelden kaç adet üretmeliyim? Tabii sistemin bütünü açısından ele aldık. Tabii neleri ortaya koymanız lazım? Sonuçta bunu yapabilmek için de problemin sınırlarını da tabii ki ortaya koymanız gerekiyor. Yani zaman kısıtını, kaynak kısıtını, bütçeyle ilgili kısıtları, iş gücüyle ilgili kısıtları, bunları da ortaya koyduktan sonra arkadaşlar, işte bu kısıtlar altında ben kârımı maksimize edecek şekilde hangi üründen kaç adet üretmeliyim? İşte sonuçta şirket bir politika belirlemiş oluyor. Yani bir faaliyetini ortaya koymuş oluyor. İşte bunu koyarken de sonuçta siz yöneylem araştırması çalışmasıyla bunu sağlamak istediğinizde önce bu durumu ifade eden model kuruyorsunuz, sonra modeli çözüyorsunuz ve model üzerinde çözüm üretiyorsunuz. Ama sizin ortaya koyduğunuz model ise sizin vakanızı temsil eden, ifade eden model. Şimdi arkadaşlar, yöneylem araştırmasının uygulama alanlarına baktığımızda onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Yöneylem araştırması ticari kuruluşlar ve endüstriyel işletmeler dahil organizasyonların farklı birçok türünde geniş ölçüde kullanılmaktadır diyor. İş dünyasındaki büyük şirket ve holdinglerle küçük endüstriyel ve ticari organizasyonların büyük bir kısmında yöneylem araştırması grupları başarılı çalışmalar gerçekleştirebilmektedir veya gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Genel olarak üretim, uçak ve füze sanayi, otomobil endüstrisi, haberleşme ve bilgisayar endüstrisi, elektrik enerjisi üretimi, elektronik, gıda, metalurji, madencilik, kağıt, petrol endüstrisi, finans ve bankacılık sektörü, sağlık sektörü, transport ve lojistik sektörü dahil pek çok endüstriyel ve servis sektöründe yöneylem araştırması geniş ve yaygın bir şekilde uygulanmıştır ve uygulanmaya da devam etmektedir. Yöneylem araştırmasının bazı yöntemleriyle
ile çözülebilen bazı problemleri ele aldığımızda burada tipik olarak bazı yöntemlerden ve bu yöntemlerin hangi problemlere çözüm ürettiğinden bahsediyoruz. Örneğin doğrusal programlama. Doğrusal programlama, bakın bu metot personel atanmasında, ürün karışımında, malzemelerin açımlanması, toplu üretim planlama, taşıma ve dağıtım problemlerinde, yatırım portföylerinin oluşturulması ve benzeri problemlerin çözümünde başarılı olarak kullanılmaktadır diyor. Dinamik programlama ise reklam harcamalarının planlanması, satış çabalarının dağıtılması, üretim planlaması ve programlaması gibi alanlarda da başarılı olarak uygulanmaktadır. Kuyruk teorisi, trafik sistemlerinde makinelerin tamir, bakım ve revizyon programlarının yapılması, bakım ekiplerinin adetlerinin belirlenmesi, hava trafiğinin programlanması, barajların tasarımı, hastane yönetimi ve benzeri problemlerin çözümünde de rahatlıkla uygulanabilmektedir. Envanter teorisi, karar teorisi, öğrenim teorisi ve simülasyon gibi yöneylem araştırmasının diğer metotları da çok çeşitli alanlarda başarıyla uygulanmaktadır. Merhaba Meral. Değerlendirme sorularıyla ilgili bir soru sormuşsun sanırım. Onları bana mail olarak atarsanız tekrar kontrol edebilirim. Olabilir, doğrudur. Onları bana siz mail olarak atın. Hangi soruyla ilgiliyse o problem. Ben de tekrar bir kontrol edeyim. Uyarınız için de teşekkürler arkadaşlar. Onu düzelttireyim ben o zaman. En kısa zamanda onu düzelttiririm ben. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar yöntemleri çeşitli problemlerde kullanılmasıyla ilgili olarak bazı örneklerdi. Ki doğrusal programlamayı işte kuyruk ve envanterde ikinci dönem göreceksiniz. Doğrusal programlamayı bu dönem yoğun olarak inceleyeceğiz. Ve buna yönelik olarak da çeşitli modeller kuracağız ve modellerin çözümünü de oldukça detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi yöneylem araştırması tekniklerinin kullanım sıklığına bakarsak, yöneylem araştırması tekniklerinin kullanım sıklığını ele alalım. Ne diyoruz? İşte kullanım sıklığına göre sıralama ve kullanılan yöntemler. Bunlar nedir arkadaşlar? Bu işte gerçek yaşamdaki yöntemlerin, gerçek yaşamdaki problemleri uygulanma sıklığı ve buna ilgili olarak yapılmış olan bir anket çalışmasının sonuçları. Gerçek yaşamdaki problemlere bizim bilimsel yöntemler olarak ortaya koyduğumuz yöntemleri bakın ne şekilde uygulandığını ve en çok hangisi uygulandı diye bir sıralama yaparsak karşımıza şunun çıktığını görüyoruz. Gerçek yaşamda en çok kullanılan yöntem istatistiksel analiz. Farklı birçok alanda kullanılan bir yöntem, bir metot. İkincisi simülasyon, daha sonra doğrusal programlama. Doğrusal olarak çıkmış ama doğrusal programlama. Dördüncüsü envanter teorisi. Beşinci PERT ve CPM. PERT ve CPM şu anda tabi bu da oldukça kullanılan bir yöntem. Özellikle İnşaat projelerinin, gemi inşaatı projelerinin yapılmasında, yönetiminde oldukça etkin bir şekilde kullanılan bir yöntem. Daha sonra dinamik programlama, lineer olmayan programlama ve kuyruk teorisi olarak ifade edebiliriz. Türkiye'de yöneylem araştırmasını incelediğimizde, bakın Türkiye'de yöneylem araştırması incelendiğinde şu görülüyor. Ülkemizde de yöneylem araştırması hızlı bir gelişme kaydetmiştir diyor. 1956 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nca Harekat Araştırma Şubesi adı altında ilk yöneylem araştırması ekibi oluşturulmuştur. Esas itibariyle yöneylem araştırması konusu
ülkemize askeri kanalla girmiştir. Zaten gerçek yaşamda da, yani daha doğrusu Türkiye dışındaki yaşamda da yöneylem araştırması askeri alanda ortaya çıkmıştır. Dersimizin başında söylemiştik. İkinci Dünya Savaşı sırasında dedik. Ülkemize de girişi askeri kanalla olmuştur. Sivil kesimde ise 1965 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bünyesinde ilk olarak bir yöneylem araştırması ünitesi oluşturulmasıyla bu sahaya girilmiştir. Tabii daha bu aralarda incelediğimizde derslerin kapsamı içerisinde yer aldığını görüyoruz. Daha sonra da üniversitelerde bu konu ayrıca bir ders olarak incelenmeye başladı. İlk olarak sivil üniversitelerde de, yani askeri alanı bırakıp sivil kesimi incelediğimizde de ders harekat araştırmaları adı altında okutuluyor. Daha sonra yöneylem araştırması adı altında aynı ders, aynı içerik verilmeye başlanıyor. Şimdi arkadaşlar, yöneylem araştırmasının safhalarına baktığımızda bir yöneylem araştırması çalışmasını gerçekleştirmek için yöneylem araştırması ekibinin takip etmesi gereken ana safhalar şunlardır diyoruz. 1. Problemin formüle edilmesi. 2. İnceleme altındaki sistemi temsil etmek üzere bir model kurulması. 3. Modelin çözülmesi. 4. Modelin ve çözümün kontrol edilerek modelin doğrulanması. 5. Çözümün üzerine kontrollerin kurulması. 6. Uygulama. Bakın arkadaşlar, bunlar sırayla icra edilmesi gereken adımlar. Yani ilk önce problemi formüle edeceksiniz. Sonra inceleme altındaki sistemi temsil etmek üzere bir model kuracaksınız. Daha sonraki aşamada modeli çözeceksiniz. Daha sonraki aşamada modelin ve çözümün kontrol edilerek modelin doğrulanması sağlanacak. Çözümün üzerine kontroller kurulacak ve son olarak da elde edilmiş olan çözüm değerleri uygulamaya dönüştürülecek. Ve son aşamamızda uygulama. Şimdi bu aşamaları birer birer incelersek, yani bu aşamaları tek tek açıklarsak, bakın onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Problemin formüle edilmesi. Problemin formüle edilmesi, amaçların, seçenek ya da alternatif hareket tarzının, kısıtların ve incelenmekte olan sistemin ilgili olan başka sistemlerle etkisinin iyi bir şekilde belirlenmesini gerektiriyor ve ortaya koyuyor. Ve biz bir problemi formüle ederken bu yapıları tanımlayıp ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu tanımladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamamızda modelin kurulması. Şimdi problemi formüle ettikten sonraki adım, incelenmekte olan problemin veya sistemin bir modelini kurmaktır diyor. Yöneylem araştırması çalışmalarında bu çoğunlukla bir matematiksel model olarak ifade edilir. Şimdi bu haftamız burada bitirelim isterseniz dersimizi. Haftaya buradan devam ederiz. Evet, derse katılımınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Notları da incelemeye başlayın. Yani içeriği de okuyarak derse gelin. Ders saatimizle ilgili olarak dersin başında, yani derse başlamadan hemen önce arkadaşlar